Merhaba arkadaşlar. Recep Atalar ben. Bugün size flash diskle bir işletim sistemini cebinizde nasıl taşıyabileceğinizi ve küçük bir flash diskle nasıl taşıyabileceğinizi göstermeye çalışacağım. Bunu yapabilmeniz için Slacks diye, Debian'ın, ondan sonra henüz aklıma gelmiyor. PC var, Türk yazılımları. Pardus biraz ağır, o flash'ta biraz zor çalışıyor. Ama PC çok rahatlıkla çalışıyor. Hemen hemen bütün ofis ve grafik yazılımlarınızı yükleyebileceğiniz, internetten paket sistemiyle indirebileceğiniz, Windows'tan biraz farklı da olsa çalışma sistemiyle olan işletim sistemi hakkında size biraz hem bilgi vereceğim hem de ne kadar basit bir şekilde kurulduğunu ve kullanıldığını size göstereceğim arkadaşlar. Bize lazım olan Unetbatin ve Bionic PAP olan versiyonlar. Bunların nereden indirileceğini hemen gösteriyorum arkadaşlar. Buraya ben yazıp sayfasına geldim ama tekrar göstereyim. Google'a Unetbatin yazarsanız size Unetbatin'in sayfasına ben öyle okuyorum. Daha farklı da okunuyor olabilir. Sayfasına geliyor. Burada Linux için, Mac için ve Windows için yazılımlar var. Şu anda benim işletim sistemim Windows olduğu için buna tıklayıp indiriyorum arkadaşlar. Burada anlatmış nasıl olacağını falan. Bunlar basit arkadaşlar. İndiriyorum ve sayfama iniyor. Bir de Puppy Linux yazıyorum arkadaşlar. Puppy Linux dedikten sonra direkt download'una da girebilirdim. Puppy Linux'a geliyorum. Burada indirme bölümüne gelip bizim şimdi kullanacağımız iki tane var. Birisi 64 olan, biri 32 olan. Benim işletim sistemim 64, yani makinem 64'ü desteklediği için çok eski versiyonu olan arkadaşlar, mesela XP'si olan, yani çok rahatlıkla çalışıyor. Ben testini yaptım. XP olan da artık işe yaramayan makineleri kaldırıp atalım diyeceğiniz makineler de çok rahatlıkla çalışıyor. Ve son versiyon yazılımlar, yani mesela nedir Opera'nın, ondan sonra işte Firefox'un ve birçok şeylerin ve ondan sonra ofis yazılımları olan LibreOffice var. Onlar çok rahatlıkla çalışıyor arkadaşlar. İşte Telegram gibi falan da filan da çok rahatlıkla çalışıyor. Ben testini yaptım. Buradan ben 64'ü indiriyorum. Eğer makinesi çok eski olan 32'yi indirsin. Şu Bionic olan, Ubuntu'nun Bionic olanı. İsmi bu şekilde, dosya ismi bu şekilde. Bionic Pub 32 veya Bionic Pub 64 olarak main'den indiriyoruz arkadaşlar. Tıklıyoruz. Şimdi açalım unit button'ı. Biz ISO yapacağız çünkü dosyamızı. Hemen buluyoruz. Neydi? Bionic ISO kalıbını. Yani ISO kalıbını kullan ve getir diye. USB sürücüye kuracağız arkadaşlar. Sabit diske değil. Yani bir sabit diski, yani taşınabilir sabit diskinizin de bir bölümüne kurabilirsiniz arkadaşlar. Mantık aynı. Tamam diyoruz. Çok kısa sürüyor. Çünkü dosyamız 300 MB arkadaşlar. Atacağı dosya 300 MB. O yüzden ama eski makinalarda 2 de olabilir. Çünkü USB 3'ü desteklemez. Makina desteklemez. O yüzden yani lüks olur. Fazla para vermiş olursunuz. Ama elinizin altında, herkesin elinin altında bir, artık marketler bile satıyor, flash disk vardır. Siz de benim gibi böyle herhangi bir flash diskte test yapabilirsiniz.
olayı bitirdi arkadaşlar. Bundan sonraki aşamasını resimli anlatacağım. Çünkü makineyi kapatmam ve açmam gerekiyor. Her cihazın arkadaşlar BIOS'u vardır. Bu BIOS'a giriş biçimi ni öğrenmeniz gerekebilir. Mesela bazıları delayed ile BIOS'a girer. Ben bu BIOS'un fotoğrafını çekeceğim. Bazıları Escape tuşu ile girer, bazıları F10 ile girer, bazıları F2 ile girer. Onu bilmeniz gerekiyor. Cihazınızı internetten arayarak markasını, modeliyle öğrenmeniz gerekiyor. Mesela ben Asus kullanıyorum. i7 bir makinem var. Bu Asus makina ben Escape ile giriyorum. Hızlı buta. Bir de F12 tuşlarıyla da BIOS'uma girebiliyorum. Sizinki farklı olabilir. Yani her cihazınki farklı. Bunu öncelikle belirteyim. Evet arkadaşlar, F2 ile Boot Manager menüme geldim. Buradan arkadaşlar bu menü de her makineye göre değişiyor. Buradan Boot'a geldim. Boot'a geldikten sonra burada aşağı inince benden seçim istiyor. Ben ayarladım bunu. Yani birinci olarak USB diski, yani flash diskten başlat. Sonra hard diskimden başlat. En altta da sürücü, DVD sürücümden başlat diye ayarlamışım. Bunu nasıl yapıyoruz? Gelip üstüne tıklayıp buradan seçiyoruz arkadaşlar. Yani neyse onu seçiyoruz. Flash diskinde neyse onu seçiyoruz. Ondan sonra da bize diyor ki çıkış kaydederek çıkış yap. F10'la çıkış yap diyor. F10'a basıyoruz. Ve yes deyip çıkıyoruz. Ben Escape ile buraya geldim. Buradan SanDisk'i seçiyorum. Buradan Bionic 8'in bana seç diyor. Seçiyorum. Burası bizi biraz bekletir. Görüldüğü gibi açıldı arkadaşlar. Bundan sonraki aşamasında mouse'umuz çalışıyor. Burayı ayarlıyoruz. Türkiye. Zaman ayarını düzgün yapmazsak sıkıntı yaşarız. Biz Avrupa İstanbul yapacağız. Bulursak evet. Buradan da klavye seçeneğini Türkçe yapacağız. Benim gibi problem yaşayan arkadaşlara videonun altında klavye düzenini göstereceğim. Çünkü ben görüldüğü gibi F klavye kullanıyorum arkadaşlar. Q'da sıkıntı yok ama F kullananlar için küçük bir operasyon göstereceğim. Şu anda klavyemizi de ayarladık. Şu anda konfigürasyon tamam dedi. Bu konfigürasyon arkadaşlar klavyeyi ayarladığım için yeniden açacağım diyor. Ses de geldi. Ufak bir havladı bizim papi. Burayı kapatıyoruz. Şimdi bir ayar daha var arkadaşlar. Burada genelde arkadaşlar sıkıntı çekiyor. Hemen tekrar gösteriyorum. Şurada
kırmızı çarpı işaretli olan yer. Mouse'umla gösteriyorum. Wireless ben kullanıyorum. Wireless kullanmayanlar için, interneti kabloyla kullananlar için hiçbir sıkıntı yok. Buradan wireless'ı seçip network ağını seçip ekle diyor. Evet, Superbox şifresini istiyor. Şifreye giriyoruz arkadaşlar. Şifreyi girdim. Connect diyeyim. Bağlanıyorum diyor. Evet, bağlandım diyor. Bundan sonraki kısmını bir paket program, yani ekran kaydedici programı buna nasıl yüklenir? Paketler nasıl yüklenir? PAPI nasıl kullanılır? ile ilgili bir video çekmeyi düşünüyorum. Kısaca PAPI'yi şöyle değinmek gerekirse buradan şöyle aynı Windows gibi yapmışlar arkadaşlar. Buradan bütün programı, mesela grafik var. Mesela Inkscape var. Ben bunu anlattım ve anlatmaya da devam edeceğim. Bu Lite, bunu paketinden full versiyonunu indirebilirsiniz. Ve GIMP'i indirebilirsiniz. Onu da anlattım. Ondan sonra işte ne bileyim FreeCAD'i indirebilirsiniz. Paket kullanımı ile ilgili arkadaşlar detaylı, işte burada setup'tan nerede paket? Setup'tan paket manager'a giriyoruz. Buradan bizi pakete gönderiyor. Buradan bir sürü paketler var arkadaşlar. İndirme falan yok arkadaşlar PAPI'de. Direkt kurulum. Ve hiçbir ayar yok. Direkt kuruyoruz. Ben bir de internete nasıl girilir göstereyim. Buradan PAPI'nin kullandığı browser'ı açayım şimdilik. Yes, default diyelim. Stack kullanalım. Buradan YouTube diyelim. Öncelikle şunu göstereyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi benim klavye çalışmıyor. Buradan konsola girip arkadaşlar şuraya xkmap trf enterliyoruz. zxk B'yi unutmuşum. Buradan yukarı okla gelip K'nın yanına bir B koyarsam olayı çözeriz. Evet. Şimdi test edelim hemen. Yumuşak G, Ş. Tamam. Problemi çözdük. Şimdi açalım tekrar browser'ımızı. Buraya zaten bize browser hemen hazır bir şekilde birçok şeyi verdi. Sosyal medyaları falan. YouTube da var burada. Hemen YouTube'a tıklayıp buraya gör ve ben daha yazmadan çıktı arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Gör ve uygula yazıp videolarımı izlersiniz. Bir de normal sayfa açalım. Hatta ajans yazalım. Kendi bulabiliyor mu? Ona da bir bakalım. Evet. Bu Ata Ajans çok önemli insanların sitesi.
Bu siteyi ben yapmıştım. Altına eleştirileri de yazabilirsiniz. Evet arkadaşlar, Papiye ile ilgili birkaç adım, birkaç aşama, birkaç şekil falan göstereceğiz. Zaten hemen üstte burada ofisi, LibreOffice'i koymuşlar. Ondan sonra burada çizimle ilgili, Paint ile ilgili hemen masanın üstünde Write. Dikkat ederseniz hemen ne kadar hızlı geldiğini görüyorsunuz. Burada bildiğiniz Word editör bu. Yani kelime işlemci. Her şey elinizin altında. 300 MB. Yani küçücük bir flash diskle çok rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Aynı zamanda eğer bu video neticesinde abone olup ve aynı zamanda videolarımı da takip ederseniz daha yenilikçi videolarımla sizle beraber olacağız.